28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan İsrail ve ABD saldırıları. Birçok kişi bunu askeri bir hamle olarak okuyor. Evet, temel olarak doğru. Ama asıl soru şu: bir ülke neden hedef seçilir? Ve daha önemlisi, bir ülke nasıl hedefe uygun hale getirilir? Hiçbir ülke sabah uyanıp bugün müdahale edilebilir hale gelmez. Önce içeride kırılganlıklar üretilir. Sonra dış müdahale gelir. Askeri saldırı sonuçtur. Süreç daha önce, çok daha önce başlar. Ünlü sosyolog Zygmunt Bauman modern devletlerin çözülmesini anlatırken şuna benzer bir çerçeve çiziyor. Büyük güçler bir ülkeyi askeri olarak parçalamadan önce o ülkenin kurumlarını anlamsızlaştırır ve toplumunu kutuplaştırır. Devlet dediğiniz şey sadece bir sınır değildir. Devlet kurumdur, yargıdır, seçimdir, basındır, toplumsal sözleşmedir. Eğer bir ülkede yargı bağımsızlığına güven kalmamışsa, seçim sonuçları sürekli tartışılıyorsa, medya propaganda aygıtına dönüşmüşse, bürokrasi liyakat yerine sadakatle yönetiliyorsa, muhalif düşünceler bastırılıyor, ifade imkanı tanınmıyorsa o ülke zaten kırılgan hale gelmiştir. Dışarıdan gelen basınç sadece süreci hızlandırır. Emperyal stratejiler şunu çok iyi bilir. Toplumsal farklılık doğal bir zenginliktir ama o farklılık siyasal çatışmaya dönüştürülürse kırılganlık üretir. Bir ülkede mikroetnik kimlikler üzerinden siyaset yapılıyorsa, topluma refah üretemeyen siyasetçilerin elinde oyuncak oluyorsa, dinsel farklılıklar siyasal kimliğe dönüştürülüyorsa, mezhep veya inanç üzerinden devlet tasarlanıyorsa, alt inanç grupları, tarikatlar siyasal alana taşınıyor, toplumsal statü ile ödüllendiriliyorsa o ülke çatırdamaya başlar. Komşu coğrafyamızda yakın geçmiş zamanda olanlara bir bakalım. Irak'ta mezhepsel fay hatları derinleştirildi. Suriye'de kimlik gerilimleri vekalet savaşlarına alan açtı. Libya'da merkezi otorite çökünce kabile dengeleri çatışmaya dönüştü. Bu ülkelerde askeri müdahale bir başlangıç değil, bir sonuçtu. Yapı zaten kırılganlaşmıştı. Toplumun birlikteliğinin göstergesi olan tüm unsurlar mozaik yapıda kurgulanmış, evrensel değerlerle toplumsal bağlar güçlendirilmemiş. Bütünleştirici modern yönetim anlayışı dışlanmıştı. Zamanı gelince küçük darbelerle yapıyı dağıtmaya yetti. Peki tek adam rejimi ile dış müdahale arasında nasıl bir ilişki var? Demokratik toplumlarda güç dağılmıştır. Karar alma mekanizması kolektiftir. Devlet ile hükümet ayrıdır. Ama baskıcı tek adam sistemlerinde her şey tek merkezde toplanır. Bu ne demektir? Bir ülkeyi etkilemek için o ülkenin toplumunu değil, kurumlarını değil, tek bir kişiyi hedef almanız yeterlidir. Tek adam rejimleri kurumsal dengeyi zayıflatır, güçler ayrılığını ortadan kaldırır, muhalefeti düşmanlaştırır, devleti partiye dönüştürür ve en önemlisi toplumu ikiye, üçe böler. Muhalif görüşler bir zenginlik olarak değil, bir hizip, bir tehdit, bir iç düşman olarak görülür. Oysa muhalefet bastırıldığında sistem güçlenmez. Sadece sessizleşir. Sessizlik istikrar değildir. Sessizlik birikmiş bir gerilimdir. Ve dış güçler gerilimi sever. Çünkü gerilim kırılganlık yaratır. Çünkü gerilim olan yerde müdahale zemini vardır. İran uzun yıllardır ekonomik yaptırımlar altında. Genç nüfusun sisteme yabancılaştığı bir yapıda. Rejim toplum geriliminin arttığı bir ortamda. Bölgesel vekalet savaşlarının merkezinde. Bu tablo askeri saldırının nedeni değil ama saldırının mümkün olmasının zeminidir. Eğer içeride ekonomi çökmüşse, orta sınıf erimişse, gençler umutsuzsa, kurumlara güven zayıflamışsa toplumsal bağlar zayıflamaya başlar. Kırılganlık artar. Dış müdahale sadece katalizör olur. Asıl kırılma içeridedir. Emperyalizm sabırsız değildir. On yıllarca planlar yapar. Önce ekonomik bağımlılık, enerji bağımlılığı, finansal kırılganlık. Sonra siyasal kutuplaşma, kurumsal aşınma, toplumsal güvensizlik, etnik, dini, kültürel ayrışma yaratır. En son askeri hamle. Bir ülke eğer içeride parçalıysa dışarıdan parçalanması kolaydır. Önemli olan soru şu: biz farklılıklarımızı zenginlik olarak mı görüyoruz? Yoksa siyasal araç olarak mı kullanıyoruz? Eğer ekonomi kırılgansa, kurumlara güven zayıflıyorsa,
siyasi rekabet düşmanlığa dönüşüyorsa, devlet ile iktidar ayrımı bulanıklaşıyorsa bu kırılganlık üretir. Bir ülke dış müdahaleye açık hale gelmek istemiyorsa güçlü kurumlar inşa etmeli, muhalefeti meşru görmeli, toplumsal sözleşmeyi korumalı, ekonomik bağımsızlığı güçlendirmeli. Elbette güçlü ordu önemli bir etkendir ama en büyük savunma hattı ordu değil, toplumsal meşruiyettir. Bir ülke tankla yıkılmaz. Önce güven yıkılır. Önce kurumlar aşınır. Önce toplum bölünür. Askeri saldırı sadece son perdedir. Gerçek savaş kırılganlık üretme savaşıdır. Ve belki de en kritik soru şudur. Biz içeride birbirimizi zayıflatırken dışarıya aslında ne mesaj veriyoruz? İran yıllarca içeride toplumsal kırılganlıkları beslerken dışarıya ne mesaj veriyordu?